Merhaba, ben Erkan Özgür Yılmaz. Bugün size genelde portre çekimlerinde kullandığım ışık setup'ımdan bahsedeceğim. Tekrar merhaba. Geçtiğimiz haftalarda son birkaç bölümde teknik bir takım incelemeler yaptıktan sonra biraz daha fotoğrafla alakalı tutorial yapmaya karar vermiştim. Tam da bu sırada zaten kanaldan da flash fotoğrafçılığı ya da işte strobist fotoğrafçılıkla alakalı benim setup'ımla ilgili ya da genel bu konuda bilgilerimle ilgili bir video yapmam isteği geldi. Ben de zaten bu aralar portre fotoğrafçılığıyla alakalı birkaç bölüm yapmak istiyordum. Dolayısıyla portre ve flash kullanımıyla ilgili bir video yapayım bari dedim ama çok ağır bir konu. Tek videoda anlatmak mümkün değil. Ve portre fotoğrafı çekmek de aslında yani tıpkı diğer bütün fotoğraf türleri gibi iteratif bir proses. Yani böyle şunu yapın, gidin portreyi çekin diyemiyorsunuz, tamam mı? Yani orada kafanızda bir fotoğraf canlandırıyorsunuz ve o fotoğrafı çekmek için iteratif olarak adım adım o çekmek istediğiniz fotoğrafa gidiyorsunuz. Yani portre fotoğrafı da böyle bir şey, manzara da böyle bir şey. Kompozisyonu yapıyorsunuz orada adım adım. Dolayısıyla benim burada belki anlatabileceğim en güzel şey bu iteratif prosesi uyguladığım birkaç tutorial yapmak. Bir sonraki bölümde planlıyorum. Hayalimde canlandırdığım bir fotoğraf var. O fotoğrafı çekeceğim ve bu yapay ışıkla çekeceğim, yani flash kullanacağım. Bunu yaparken iteratif olarak neler düşündüğümü, nelerle uğraştığımı size göstermek istiyorum. Okey, şimdi bugün anlatacağım ekipman çok portatif bir ekipman. Küçük bir çantayla beraber taşıyabileceğiniz bir ekipman. Her yere götürebileceğiniz ve ışık manasında böyle sizi çok ilerileri götürebilecek bir setup. Buraya örnek fotoğrafları koyacağım. Özellikle geçen haftalarda ünlü tiyatro sanatçısı Seray Gözler'in fotoğrafını çektim. Bu fotoğrafları çekerken bu setup'ı kullandım. Daha sonra Seray Hanım'ın yeni oyununun afiş fotoğraflarını çektim ve yine bu setup'ı kullandım. Portre fotoğrafı çekerken genelde benim kullandığım bir setup. Ben portre fotoğrafçısı değilim. Aslında kendimle ilgili de bir video yapmam gerekiyor. Ben aslen fotoğrafçı da değilim. Bunu burada 34. bölümde söylemek de biraz garip. Ama ben fotoğrafçı değilim. Ben VFX süpervizörüyüm. Yani görsel bir işle uğraşıyorum ama başka bir alanda uğraşıyorum. Görsel yanım olduğu kadar teknik yanım da var ve bu iki dünyayı birleştiriyorum. Fotoğraf da bana VFX süpervizörlüğü konusunda çok yardımcı olan bir konu. 8 senedir fotoğraf çekiyorum. Bu başka bir videonun konusu. Bunu daha sonra konuşalım. Ama bundan bahsediyor olmamın nedeni şu. Benim buradaki setup'ım mutlak doğru olan bir setup demek değil. Aranızda mutlaka çok daha başarılı bir portre setup'ı kurmuş olanlar vardır. Bu benim setup'ım. İşime yarıyor. Yavaş yavaş daha geliştirmeye çalışıyorum. Şu anda 2 flash'lı bir setup'tan bahsedeceğim. 2 ışıklı bir setup. 3. ışığı koymayı planlıyorum yanına. Çünkü 3. ışığın eksikliğini hissediyorum aslında. Ve jellerim yok mesela. Jel eklemem gerekiyor. Okey, şimdi başlayalım. Tek tek size malzemeleri anlatayım. Hepsinin fiyatlarını ve nereden alabileceğinizi de söyleyeceğim. Aynı zamanda description alanında da Amazon linklerini koyacağım. Oradan da gidip satın alabilirsiniz. Şimdi en önemli elementlerimiz flashlar. Portre fotoğrafçılığında tepe flashları kullanıyorum ben. Bunlar Yongnuo marka YN560 versiyon 4 model. Muhteşem flashlar bunlar. Diğer flashlarla karşılaştırırsanız çok ucuzlar. Türkiye'de garantili satılmıyor bunlar. Bunu aldığınız zaman bozulursa garantisi yok. Çöpe atmanız lazım. Ama fiyatları çok ucuz. 300 lira bu flashların fiyatı. Malzeme kalitesi fena değil. Çok işe yarıyorlar. Çok etkililer. Çok efektifler. Tutarlılar bu arada. Yani her flash'ı çaktığınızda aynı ışığı tekrar alabiliyorsunuz. 24 mm'den 105 mm'ye kadar fokus olabiliyor bu. Ve bizim kullanacağımız portre fotoğrafı setup'ı içinde gayet güzel bir zoom aralığı. Çok başarılı flashlar dediğim gibi. Benim için en önemli özelliği bu flashların kablosuz olarak tetiklenebiliyor olması. Yine çok ucuza alabileceğiniz bir Yongnuo marka
YN560TX diye bir transmitter'la beraber flashları uzaktan kontrol edebiliyorsunuz. Wireless trigger'ı 170 liraya gitti gidiyordan almışım ben bunu. Bununla flashların gücünü, zoom'unu kontrol edebiliyorsunuz. Bunlar tamamen manuel flashlar. TTL desteklemiyorlar. Ve zaten benim de işime yaramıyor TTL. Ben makineyi manuelde kullandığım gibi flashları da manuelde kullanıyorum. Yongnuo'larda manuel flashlar. Çok önemli bir özelliğini söylemeyi unuttum. Yongnuo flashlar, bakın altta bir tane kontağı var. Bu ne demek? Üzerine flash takabileceğiniz hot shoe'su olan, sıcak bağlantısı olan herhangi marka bir makineyle çalışıyorlar. Yani bu flash'ı aldıktan sonra bunu Nikon'da, Canon'da, Fuji'de, Pentax'ta istediğiniz makinede çalıştırabiliyorsunuz. Eski yeni hiç fark etmiyor. Sadece bir tane pini var. Oradan tetik sinyalini alıyor. O da yeterli. Verici de o şekilde her türlü makinede çalışıyor. Bu çok önemli bir özellik. Çünkü ben bunları Fuji ile de kullandım. Nikon'la da kullanıyorum. Gayet güzel çalışıyorlar. Okey. Şimdi bu flashları bir takım ışık ayaklarına bağlıyoruz, tamam mı? Şurada göstereyim. Bu böyle bir ışık ayağı, bir tripoda benziyor. Tamam, böyle uzuyor. Özellikle çok uzayabilen bir tanesinden aldım ben de. 280 santime kadar yükseliyor bu. Bu 60 santime falan kısalıyor. Daha kısalmıyor. O yüzden bavula, çantaya falan girmekte biraz zorlanabiliyor. Belki daha küçük 2 metrelik falan versiyonlarda alabilirsiniz ama böyle saç ışığı falan yapmak istediğiniz zaman 280 santime çıkarmak hakikaten de işe yarayabiliyor. Fiyatı da neymiş bunun? 100 liraymış. Ardından flashları ve birazdan göstereceğim şemsiyeyi bu ışık ayağına bağlamak için şöyle bir flash ve şemsiye bağlantı aksesuarı alıyorsunuz. Bunun da tanesi 48 lira şu anda. 50 lira deyin. Bunlardan da 2 tane alıyorsunuz. Bunun olayı şu, üstüne flash'ı takıyorsunuz. Üzerinde delikler var. Şemsiye geçiriyorsunuz. Alttan da bunu götürüp ışık ayağına bağlıyorsunuz. Çok basit bir şey. Plastik, üst kısmı metal. Çok ucuz bir şey. Ondan sonra gelelim şemsiyelere. Bir tane şu şekilde, aslında 2 tane böyle şemsiyeye ihtiyacınız var. Bu şemsiyelerin olayı beyaz olması, işte transparan, yarı transparan, ışık geçiriyor içinden. Güzel yanı işte ışık bunun içerisinden geçtiği zaman yumuşayı veriyor. Bu şimdi bir sonraki bölümlerde anlatacağım. Bizim için ışığın boyutu önemli. Tamam mı? Çekmek istediğimiz şey ne? İnsan yüzü, işte belden yukarısı. Çekeceğimiz obje ile ışığın birbirine oranı önemli. Çekeceğimiz objeden büyük olması gerekiyor ışığın. Şimdi flash görüyorsunuz şu kadar. Kibrit kutusundan biraz hallice. Ve bu küçük. Ben sadece direkt flash'ı tutup fotoğraf çekersem berbat bir fotoğraf çekerim büyük ihtimal. Bunu yapamazsınız demek istemiyorum. Tabii ki de yapmak istediğiniz şey buysa gidip bununla direkt araya ışık modifiye edici bir element koymadan direkt çekebilirsiniz. Çekmek istediğiniz fotoğraf öyledir. Neyse ama genelde insan yüzüne düşen ışığın yumuşak olmasını istersiniz. %90. Sadece flash'ı kullanırsanız bunu yapmanıza imkan yok. Flash'ı ya bir yerlerden yansıtacaksınız ya bir şeyin içerisinden geçireceksiniz flash'ın ışığını. İşte bu şemsiye de o işe yarıyor. Bunun arkasından flash'ı patlatınca ışık yumuşayı veriyor ve flash'ı 24 mm'ye getirip ışığını genişçe açtığınız zaman bu şemsiyenin büyükçe bir alanına büyük bir ışık kaynağı haline dönüştürmüş oluyorsunuz. Şemsiyeyi iki tarafta kullanabiliyorsunuz. Ya içinden ışık gidip öteki tarafı aydınlatıyor ya da şemsiyenin içinden ışığı bu tarafa doğru yansıtıyorsunuz. İkisinin de ışığı farklı. Almak istediğiniz etkiye göre karar veriyorsunuz o anda. Ben 2 tane de şöyle siyah, içi gümüş, sırlanmış, kaplanmış şöyle şemsiyeler alıyorum. Bu ikisinin farkı şu. Bunu bir yönlü kullanıyorsunuz. Işığı buraya patlatıyorsunuz. Flash'ı ve yansıtıyorsunuz. Bununla gelen ışık nispeten sert. Soft şemsiyeye göre. Bazen ihtiyaç duyuyorsunuz böyle. Elinizde böyle bir ışık modifiye edici bir elementin olması bir avantaj. Birçok ışık modifiye edici element var. Benim elimde sadece şu anda bunlar var ve bunlarla fotoğraf çekiyorum. Ama almak istediğim daha birçok şey var. Mesela Beauty Dish ya da Softbox'lar gibi. Ama şimdilik bunlarla çekiyorum ve gayet işimi görüyor. Evet, devam edelim. Flash'lar 4'er adet pille çalışıyorlar. Vericide 2 tane pil var. Dolayısıyla 10 tane pil
Hali hazırda sadece bu flashları kullanmak için ihtiyacınız var. 10 tane de yedek pile ihtiyacınız olacak. Bu şarjlı pillerin dörtlüsünü ben Duracell piller kullanıyorum. Şöyle 2500 mAh. Bu Duracell pillerin dörtlüsünü 35 liraya falan alabiliyorsunuz. 150 lira civarında 20 tane pile sahip olacaksınız. Geçen hafta bahsettiğim PowerX C801D modeli pil şarj cihazı. Bunu kesinlikle öneriyorum. 60 dolar yani 180 lira gibi. 10 dolarda shipment veriyorsunuz. 8 tane pili aynı anda 1 saatte şarj eden bir cihaza sahip oluyorsunuz. Bu çok önemli. Çünkü 20 tane pili şarj ediyor olacaksınız zaman zaman. 5+1 reflektör almanız gerekiyor. Reflektör süper işe yarıyor. Sadece flash fotoğrafçılığında değil. Bakın böyle bir şey. Tamam. Bu reflektör 5+1 yani bunun arkası siyah gelen ışığı kesmek için. Bir tarafı gümüş ve içerisinde de bakın bu tarafı beyaz. Bu tarafı altın renkli. İçerisinde de bir difüzör var. Ne yapıyor? İçinden ışık geçiriyor. Süper işe yarıyor. Hatta düzgün portre fotoğrafı çekmek istiyorsanız güneşli havada falan doğal ışıklı. Alacağınız ilk element bu. Bir difüzör. Ve çok amaçlı bir difüzör almanız 7+1'leri falan da var bunun. İçerisinde yeşil maviler de oluyor. Onları da alabilirsiniz. Bu difüzör böyle kapatılıyor bu arada. Bununla ilgili de bir video yapmayı düşünüyordum. Şu anda yapmış oldum. Pozometreden bahsedeyim. Flash'la fotoğraf çekiyorsanız pozometre kullanırsınız. Tamam, yani kaliteli pozometre kullanırsınız ama çok özel bir şey yapmak istediğinizde pozometre kullanıyorsunuz. Ben mesela sizin yüzünüzü çekeceğim fotoğrafını ama sizin yüzünüze düşen ışıkla arka plana düşen ışık arasında 2 stop fark olsun, 1 stop fark olsun istiyorum mesela. Tam böyle kesin bir sayı istiyorsam pozometre kullanmam lazım ki buraya düşen ışıkla arkaya düşen ışığın arasındaki farkı kesin olarak ölçebileyim. Portre fotoğrafı çekerken genel itibariyle kullanmıyorum pozometreyi. Tamam, daha çok manzara fotoğrafında kullanıyorum pozometreyi ve video çekerken. Ciddi renk hassas bir iş yapıyorsanız pozometre tabii ki de çok önemli. Pozometre ile ışığı doğru ölçmeniz lazım ki fotoğrafını çektiğiniz cisim, obje, insan neyse renklerinin doğru olduğundan emin olasınız. Portre fotoğrafında dediğim gibi ben kullanmıyorum. Ne yapıyorum? Makinenin arkasından çektiğim fotoğrafa bakıyorum. Çektiğim fotoğraf aydınlık, karanlık olması durumuna göre iteratif bir proses dediğim gibi. Aydınlık, karanlık olmasına göre ne yapıyorum? Flashların güçlerini arttırıp azaltıyorum. Uzaklaştırıp yakınlaştırıp yükseltip alçaltıyorum ya da flashların önüne jel takıyorum. Yine Color Checker Passport önemli bir iş yapıyorsam ten renkleriyle alakalı bunu kullanabiliyorum. Flash fotoğraf çekerken de kullanıyorum. Ürün fotoğrafı falan çekiyorsanız bunu kesin kullanıyorsunuz. Ama elzem değil yine. Demek istediğim bu olmadı. Ama çektiğiniz fotoğraf çok kötü oldu diye bir durum yok. Sadece manyağa bağladıysanız, bir şeyleri böyle kesin istiyorsanız o zaman pozometre, Color Checker Passport gibi şeyler kullanıyorsunuz. Evet, şimdi burada Color Checker Passport ve pozometre hariç, burada harcayacağınız toplam para yaklaşık 1750 lira gibi para. Bunlardan 2'şer tane almışsınız durumundan bahsediyorum. Bu gidip Nikon'dan bir tane flash aldığınız zaman ödeyeceğiniz paraya yakın. Ve bir flash parasına bir set toplamış oluyorsunuz. Yani bunları parça parça da alabilirsiniz. Birer adet alırsınız. Ondan sonra da geriye kalanını tamamlarsınız. Okey, benim flash setup'ım bu şekilde. Gayet güzel bir şekilde iş yapabileceğiniz portatif bir set. Aynı zamanda benim video ışıklarımı da bağladığım set. Bu şemsiyeler, bu ayakları bağlayıp kullanıyorum video ışıklarımı. Evet, bugün size kolayca sağa sola taşıyabileceğiniz, portatif, çok ucuza mal edebileceğiniz bir ışık setup'ından bahsettim. Özellikle portre fotoğrafı çekerken bir fark yaratmanızı sağlayan bir sistem. Kafanıza göre ışık yapabiliyorsunuz. Sadece var olan ışığı kullanmıyorsunuz. Gidip kendinize ışık yapıyorsunuz. Sizin bu konuda söyleyeceğiniz bir şey varsa sizin ışık setup'ınız nasıl? Bunlardan sizde de var mı ya da alternatifleri var mı? Nisin kullananlar var aranızda, onu biliyorum. Lütfen aşağıdaki koment alanını kullanıp fikirlerinizi paylaşın. Konular hakkında konuşalım. Videoyu likelayın, kanalıma üye olun ve videoyu paylaşın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.